Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok az bir malzemeyle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir poğaça tarifi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1,5 paket kuru maya, çünkü ben 2 ölçü olacak şekilde poğaçalar hazırladım. Bu 2 paket de olabilir ama bence 1 paket az olur. Daha sonra şöyle 4 tatlı kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Ve özellikle maya ile şekeri aktifleşmesi için, daha hızlı aktifleşmesi için mutlaka buluşturuyorum. Şöyle kısa bir süre karıştıralım. Daha sonra üzerine, bu tarifimde ben toplamda 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını yüzeyi için ayırdım. Beyazını ise hamurunda kullanıyorum. Şöyle yarım su bardağı da sıvı yağını ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Unun bir miktarını ilave ettikten sonra üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Unumuzu ilave ediyorum. Bu tarifimde toplamda 8 su bardağından az fazla un kullandım sevgili arkadaşlarım. Yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Şöyle spatulam ağırlaşana kadar karıştırdım. Bu şekilde daha pratik oluyor. Daha sonra elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamurumu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi katlayarak yoğuruyorum, kesinlikle koparmadan. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle 2-3 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Biraz eli zor bırakan bir hamur oldu. Çünkü olabildiğince yumuşak bir hamur. Tekrar unu ilave etmeyelim. Ben şimdi elimi yıkadım geldim. Ve sıvı yağ kullanıyorsak mutlaka o bardağın içerisinde birazcık sıvı yağ kalır ya, onu da böyle hamurun üzerine döktüm. Böylece hamuru daha kolay bir şekilde toparlayabiliriz. Bakar mısınız, hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. Böyle fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Evet, şöyle hamuru toparladıktan sonra üzerini kapattım ve 15 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Ve sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede, bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, o kadar güzel bir şekilde mayalandı, hamurum kabardı ki. Ve mutlaka hamur işi yaparken kete veya poğaça ne yapıyorsak ilk etapta şöyle mayalanan hamurun mayasını alalım. Daha sonra tezgahımın üzerine alıyorum ama şöyle mutlaka tezgahın üzerine birazcık un serpelim ki yapışma olmasın. Ve şöyle hamurumu toparladıktan sonra hamurumu böyle yuvarlıyorum. Gelişigüzel keseceğim. Ben toplamda 18 adet poğaça hazırladım sevgili arkadaşlarım. Böyle biraz içli keteyi anımsatan bir poğaçamız oldu. Ve bu tarifimde kesinlikle merdane veya oklava kullanmadım. İsterseniz daha küçük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Yani daha büyük poğaçaları fazla tavsiye etmiyorum ama daha küçük de poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Şöyle hepsi aynı boyda olacak şekilde bezelerimi alıyorum. Dediğim gibi toplamda 18 tane poğaça hazırladım. Ve şöyle tepsimin içerisine un serptim ve bezeleri içerisine alıyorum. Çok fazla değil, sadece 10 dakika kadar dinlendireceğim. Dilerseniz tezgahınızın üzerine de böyle bir kenarına unu serpin. Orada da dinlendirebilirsiniz. Ve ara katlarına sürmek için ben 250 gram tereyağı kullandım sevgili arkadaşlarım. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bence akşamdan dolabınızdan çıkarın. Veya ben şöyle yaptım. Tereyağını tamamen erittim. O dibinde kalan suyunu süzdüm. Böyle bence daha güzel oldu. Nasıl dilerseniz. Yani isterseniz tabii margarin de kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağı hem çok daha lezzetli ve daha sağlıklıdır. Şöyle üzerine istediğiniz kadar, ben aşağı yukarı görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığı kadar ayarladım ama daha fazla veya daha az da kullanabilirsiniz.
Evet, daha sonra 5 tane bezemi alıyorum. Şöyle birazcık elimle büyütüyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman o tereyağıyla bezeler yani hamurlar birleşiyor ve inanılmaz lezzetli bir poğaçamız olacak. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bakın görmüş olduğunuz gibi beşerli olacak şekilde şöyle 4 grup yaptım. Tekrardan hepsinin üzerine böyle birazcık daha bastıracağım ve biraz önceki unlu tepsimin içerisine yerleştireceğim. Gerçekten yapılışı çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir tarif sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Her tarifimde, her videomda söylüyorum. Sizlerin yorumları benim için gerçekten çok kıymetli. Kısacık bir yorum da olsa, küçük bir emoji de olsa, küçük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Evet, şöyle tepsimin içerisine yerleştirdim ve kesinlikle yapışma olmaz. Böyle biraz üst üste geldi ama hiç sıkıntı değil. Bir 8-10 dakika kadar da burada dinlendirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi kesinlikle bir oklava veya merdane kullanmadık. Bundan sonra da kullanmayacağız. Şöyle elimle hafif çekiştirerek bezemi açıyorum. Ne kadar böyle incecik açarsanız o kadar lezzetli poğaçalarınız olur. Ve iki kenarından, bakın sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi iki kenarından katlıyorum. Şöyle kenarları birazcık ince kalabiliyor. Bu yüzden de kenarlarından birazcık katladım. Şöyle bu şekli verdikten sonra aslında ben normalde bu şekilde yaptıktan sonra poğaça şeklini veriyordum ama mutfak çok sıcak oldu. O yüzden şöyle buzdolabımın buzluk bölümünü alıyorum. Diğerlerini yapana kadar ilk yapmış olduğum hamur dinlenmiş oluyor. Ve daha sonra diğerlerini de aynı şekli verdim. Şöyle ilk hazırlamış olduğum hamuru çıkarıyorum ve bakın sevgili arkadaşlarım, tezgahın üzerine ve hamurun üzerine böyle birazcık un serptim. Ve şöyle elimle bastırarak hamurumu da birazcık inceltmiş oluyorum. Daha sonra dediğim gibi istediğiniz büyüklükte poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle yani bir parça hamurdan böyle 4 tane poğaçalar hazırladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle eğer parça kalırsa genelde kenar kısımları biraz küçük olabiliyor. Böyle üzerine ekleyebilirsiniz. Şöyle elimle bastırdıktan sonra aşağı yukarı 100 gram kadar beyaz peynirin içerisine böyle bir tutam maydanoz doğradım. İç harcını tabi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Damak zevkinize göre farklı iç harcı kullanabilirsiniz. O yüzden ben aslında miktarda söylemek istemiyorum. Evet bakın sevgili arkadaşlarım, aslında biraz içli açma keteği anımsatıyor bu tarif. Aslında bu tariften bu şekilde daha kolayınıza gelirse oklava kullanmaktan bence daha kolay. Bu şekilde hazırlayıp içerisine un da kavurabilirsiniz. Böylece bir içli kete olur. Bence çok da güzel olur. Evet, bütün hamurlarıma aynı şekli verdim ve daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime birazcık mesafeli olacak şekilde yerleştirdim. Şöyle fırın tepsisine yerleştirdikten sonra bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Hani oluyor oklava kullanmadığımız için böyle kenarları yamuk olabiliyor. Veya böyle çok ben yukarıdan kabarmasını istemiyorum. Böyle biraz daha poğaçalarımın geniş kabarmasını istiyorum. Tıpkı kete şeklini almasını istiyorum. Bu şekilde elinizle düzeltirseniz daha güzel poğaçalarınız olur. İlk hazırlamış olduğum poğaçalar kabardı, olabildiğince mayalandı. O yüzden ilk tepsimi hazırlıyorum. Daha sonra birinci tepsimi ben fırına verdikten sonra pişerken diğer tepsimi hazırlayacağım. İçerisine bakın sevgili arkadaşlarım, özellikle gösterdim. 2 adet yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine sadece yarım çay kaşığı pekmez kullanıyorum. Pekmezi daha fazla kullanmayın kesinlikle.
Çünkü yüzeyi o kadar hızlı bir şekilde kızarıyor ki, yani poğaçalarınızın veya kedelerinizin içi pişmeden yüzeyi böyle yanmaya geliyor. O yüzden çok az kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi poğaçaların yüzeyine böyle bolca sürüyorum. Üzerine ben daha sonra jilet ile böyle çizikleri attım. Çok güzel bir görüntü oldu. İsterseniz kaşık çatal ile de bu şekli verebilirsiniz veya üzerine hiç şekil vermeden susam, çörek otu veya haşhaş da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Daha sonra ben poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180-190, yani 190 dereceyi geçmesin bence. 180 veya 190 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirdim sevgili arkadaşlarım. Ama bu süre kesinlikle, tabii ki fırından fırına değişebiliyor ama bu süre kesinlikle 20 dakikadan aşağı olmasın. Ve ben poğaçalarıma bir mayalandırma süresi vermedim. Ben çünkü mutfağım çok sıcak olduğu için ben hazırlarken zaten çok güzel bir şekilde mayalandı. Dilerseniz üzerini kapatın. Yani sosunu sürmeden, yumurta sarısını sürmeden üzerini kapatabilirsiniz. Tepsi mayası yapabilirsiniz. Evet, şöyle dikkatli bir şekilde jilet ile şekillerini veriyorum. Eğer jilet aparatınız varsa işiniz daha kolay olur ama bu şekilde de dikkatli bir şekilde bu şekli verebilirsiniz. Evet, 20 ile 25 dakika arası pişirdim ve bakın sevgili arkadaşlarım, o kadar güzel bir şekilde kızardı ki, o kadar lezzetli bir poğaçalarımız oldu ki. Evet, birinci tepsimi aldım. Şimdi ikinci tepsim de pişti. Şekli gerçekten çok güzel. İsterseniz bu tarifimi sabah kahvaltısında, günlerinizde, beş çaylarınızda veya çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Görüntüsü, lezzeti, şekli bence çok güzel oldu. Ve bence çok pratik bir şekilde hazırladık. Sizler ne dersiniz? Yani normal bezeyi alıp yapmak yerine biraz daha farklı poğaça hazırladık. Gerçekten bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, poğaçalarımın iç kıvamı da bu şekilde. Dediğim gibi denenmeye değer bir tarif. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada ben kahvaltı için hazırlamıştım poğaçalarımı. Çayımız da hazır. Şöyle bir servis tabağıma alıyorum. Tarifimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, hatta resimlerini Instagram hesabımdan benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim, bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun.